Herkese selam. Orkid Gadiz kanalıma hoş geldiniz. Bugün çokça soru aldığım orkidelerinizin saksısını değiştirme zamanının geldiğini gösteren en yaygın belirtilerden bahsedeceğim. Orkideler pek çok bitkiden farklılar ve size saksı değişim zamanını geldiğini gösteren pek çok işaret veriyorlar. Bunları doğru okumak önemli. Şimdi saksı değişiminin gerekliliğini gösteren durumlardan ilkine başlayalım. Orkidenizin saksısı artık ona dar geliyorsa ve kökler her taraftan fışkırıyorsa bu saksı değişimi için bir işarettir. Kökleri sağlıklı bir orkideniz varsa, uzun yıllardır sizinle birlikteyse ve saksı değişimi yapmadıysanız, saksı artık orkide için yetersiz gelir ve kökler saksı dışından dışarıya doğru uzamaya başlar ve saksı harcı görünmez olur. Ama hava kökleriyle saksı içindeki kökleri karıştırmayın. Hava köklerinin saksı dışına doğru uzaması gayet normaldir. Hava kökleri kesilmez ve saksı dışına doğru büyüme gösterirler. Saksı değişimi için bir diğer neden kullanılan saksı harcının ömrü dolmuş olabilir. Saksı harcındaki değişimleri gözlemlemek çok önemlidir. Zamanla ağaç kabukları parçalanır ve orkidenin köklerine giden hava akışını engeller. Bu durum köklerin havasız kalmasına ve suyun süzülmemesine neden olur ve elbette ki bu da kök çürümesiyle sonuçlanır. Eğer saksı harcı çamur gibi görünüyorsa saksı değiştirme zamanı gelmiş ve geçiyordur. Pek çok kişi için saksı değişimi korkutucu olabilir ama geciktirdiğiniz durumda orkidenizi kaybedebilirsiniz. Saksı harcının yaşı ve durumu orkidenin sağlığı için kritiktir. Orkidenizi hangi karışıma diktiğinize göre de saksı değişimi süresi değişir. Eğer ki genel kök sağlığında herhangi bir problem yoksa ve sadece ağaç kabuğuna diktiyseniz orkidenizi genellikle 2 yıl yeterli bir süredir. Ancak 2 yılın sonunda kabuklar yumuşamaya ve parçalanmaya başlar. Bu da saksı içindeki hava boşluklarının kapanması demektir, yani kök çürümesidir. Eğer orkide sadece yosuna dikili ise burada süre çok daha kısa. Genellikle 6 ay ile 1 yıl arası bir sürede saksı harcını yani yosunu değiştirmeniz gerekli. Yosun çok yüksek miktarda su tutar ve zamanla asitlenmeye başlar. Özellikle sıcak hava ve güneş yosundaki bozulmayı hızlandırır. Eğer saksı harcında yosun ve ağaç kabuğunu karışık diktiyseniz de genellikle 1 yıl ile 1,5 yıl arasında tekrardan yeni bir harca orkidenizi dikmelisiniz. Saksı değişimi geldiğini gösteren bir diğer işaret de sulama rutininin değişmesidir. Orkidenizi sulama sıklığınız normalden çok artmışsa veya tam tersi harç kurumuyorsa, çok geç kuruyorsa bir sorun var demektir. Şunu unutmayın ki orkideler için çok sık sulama yapmak da iyi değildir. Çok aşırı kuru şekilde orkideyi bekletmek de iyi değildir. Saksı içindeki nem dengesi kök sağlığı için hayati önemdedir. Sulama yaptığınızda suyun çok hızlı şekilde saksıdan aktığını veya tam tersi hiç akmadığını görebilirsiniz. Bu saksı harcının işlevini yitirdiğinin bir göstergesidir. Bu durumda da saksı değişimini geciktirirseniz çok hızlı şekilde orkidenizin kökleri bozulacaktır. Videomu faydalı bulduysanız ve daha büyük bir aile olmamızı istiyorsanız lütfen videomu beğenin, abone değilseniz abone olun ve nokta bile olsa yorum yapın. Saksı değişim zamanının bir diğer işareti saksıdan gelen kötü koku veya ekşi bir kokudur. İçerideki malzemenin saksı harcının çürüdüğünün ve bakteriyel bir durumun başladığının kesin işaretidir. Özellikle ev yapımı doğal gübreler kullanıyorsanız bunları çok fazla fermente ederek, bekleterek ve seyreltmeden orkidenize veriyorsanız saksı harcı çok hızlı şekilde bozulur. Bu da kök çürümesine neden olur. Bu orkideyi komşumdan almıştım ve bu saksıdaki kokuya gerçekten inanamazsınız. Bu orkidenin tam 2 yıldır çiçek açmamasının nedeni gayet açık. Bu durumlarla karşılaşmamak için çok fazla beklemiş gübreler, üst üste çok sık gübreleme, bunlardan kaçının ve muhakkak 2 gübre arasına sade su ile sulama yapın. Bir diğer belirti, orkidenin gövdesi gittikçe uzadıysa ve gövde kısmı saksıdan yukarıya doğru taştıysa bu saksı değişimi zamanını geldiğini gösterir. Unutmayın ki saksı harcı bittiğinde orkide tamamen besinsiz kalır. Köklerin durumunu ve rengini kontrol edin sık sık.
Saksı harcını elinize alın ve ufalayın. Eğer ufalanıyorsa artık değişim zamanı kesinlikle gelmiş demektir. Normalde saksı değişimi için ilkbahar ideal bir zamandır. Ayrıca orkide kök uçlarının da aktif olduğu bir dönem tercih edilmelidir. Ama bu durumlardan herhangi birisi varsa bekletmeden acil bir şekilde orkide saksısını değiştirmelisiniz. Bir diğer belirti yapraklardaki buruşma ve sarkmadır. Orkidenizi sulamanıza rağmen yapraklar sertleşmiyor, aksine pörsüyor ve üzerlerinde derin çizgiler oluşuyorsa bu köklerin artık görevini yapamadığının işaretidir. Saksının içi muhtemelen çürümüş bir harçla doludur ve kökler suyu ememiyordur. Yani İki olasılık, orkideniz ya köklerini tamamen kaybetti ya da sadece saksı harcı bozulduğu için gövdeye yeteri kadar besin ulaşamıyordur. Orkidelerde kök çürümesinin gerçek nedenlerini anlattığım videomu da YouTube kanalımda bulabilirsiniz. Açıklamalara linki ekliyorum. Saksı harcının üst kısmında veya saksı kenarında beyaz, sert, kirece benzeyen tabakalar görüyorsanız bu gübre ve su minerallerinin birikmesidir. Yani saksı yüzeyinde bir mineral birikimi oluşmuştur. Bu birikim kökleri yakabilir, harcı değiştirmek en güvenli yöntemdir. Bunu engellemek için de orkide saksınızı ayda bir musluk altında gövdeye su gelmeyecek şekilde çok soğuk olmayan bir suyla yıkayabilirsiniz, duş aldırabilirsiniz. Fazla suyu da süzmeyi unutmayın. Şimdiki işarette pek çok kişi yanılgıya düşüyor. Çünkü diyor ki orkidem çok sağlıklı, çiçek açıyor, yeni çiçek sapları, dalları veriyor. Ama saksıya baktığınızda orkidenin öldüğünü görebiliyorsunuz. Bakın bu orkideyi indirimden almıştım ve aslında biraz öleceğini bile bile almıştım. Çünkü gövdesindeki siyahlığı görebiliyorsunuz. Bu bakteri işareti. Ama tüm bunlara rağmen hayata tutunmasını da görebiliyorsunuz. Tam 3 yerden çiçek sapı vermişti. Baktığınızda bu orkide ne kadar güzel çiçek açıyor diye düşünebilirsiniz. Ama saksıdan çıkardığınızda köklerin halini görüyorsunuz. Yani her çiçek verme orkide için sağlıklı, güzel anlamına gelmeyebilir. Eğer orkideniz çok stres altındaysa neslimi devam ettirmeliyim içgüdüsüyle son bir gayretle zayıf, küçük veya ömrü çok kısa olan çiçekler açabilir ya da çiçek sapları verebilir. Bitki sağlıklı görünmüyor ama çiçek açıyorsa saksı içi bir sorun nedeniyle alarm veriyor olabilir. Muhakkak saksıyı boşaltın ve kökleri kontrol edin. Saksı değişim zamanının geldiğinin bir diğer işareti de orkide içerisindeki çok fazla böceklenme sorunudur. Saksı harcı bozulup sürekli nemli ve çürük bir yapıya büründüğünde mantar sinekleri veya minik beyaz böcekler için ideal bir yuva haline gelir. Böceklenme görüyorsanız harcı tamamen değiştirmek kesin bir çözüm olabilir. Ama böceklenme henüz başlangıçtaysa, çok fazla saksıyı işgal etmedilerse doğal yöntemlerden faydalanabilirsiniz. Ben 2 orkidem için ard arda önce kahveyle bakım yaptım, sonra bir sade sulama yaptım ve sonrasında patates kabuğuyla orkidelerime bakım uyguladım ve çok faydasını gördüm. Bu bakım sonrasında böcek problemi ortadan kalktı ve bir tanesi yeni bir çiçek sapı verdi ve diğeri de yeni bir yaprak verdi ve her ikisinin de saksı içerisindeki kökleri gayet aktif hale büründü. Yani böcek deyip geçmemek lazım. Saksı iç dengesini bozup kökleri çürütüp orkideyi öldürebilir. Bir diğer işaret orkidenizin saksıda dengede durmaması. Orkide saksısının içinde sallanmaya başladıysa veya bir tarafa doğru aşırı derecede yattıysa bu genelde saksı içindeki köklerin çoğunun çürüdüğünü veya bitkiyi harca sabitleyen bir yapının kalmadığını gösterir. Yani tüm nedenlerden ötürü saksı harcı bozulmuş olabilir ve kökler çürüdüğü için de artık orkide ayakta duramıyordur. Muhakkak saksı değişimi yapmanız gerekli. Evet, bugün sizlere orkide saksılarının ne zaman değiştirilmesi gerektiğine dair tüm detaylı bilgileri anlattım. Kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı ve sorularınızı sormayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın, sevgiyle kalın.